Üniversite döneminde bana ne okuyorsun diye sorduklarında ve ben havacılık ve uzay mühendisliği diye cevap verdiğimde genelde ilk gelen tepkilerden biri hostes mi olacaksın? İlginç bir şekilde pilot mu olacaksın diye soran kişi sayısı epey düşüktü. Bu beni biraz üzüyor olsa da beni mutlu eden başka bir soru vardı. O da astronot mu olacaksın? Hatta astronot Merve derlerdi. Ama hayır, astronot olmadım. En azından henüz değil. İnsanların benim mesleğimi tam olarak bir yere konumlandıramamalarına çok takılmazdım. Neticede belki bir doktor, bir avukat ya da bir inşaat mühendisi kadar bilinen bir meslek olmadığını düşünürdüm. Ama aynı insanların şöyle cümleler kurmalarına takılırdım. İş bulamazsınlar ve bu alanı okuyup ne yapacaksın ki? Bu alanda gelecek yok. Özellikle son cümleye ilerleyen dakikalarda tekrar değineceğim. Ama enteresandı. Henüz mesleğimi bile tam olarak anlayamayan insanların bu şekilde öngörüleri olması. Neyse ki tüm bu olumsuz öngörülere rağmen ben iş buldum. Hatta neredeyse tüm eğitim hayatımda hem okuyup hem kendi alanında çalışma fırsatı oldu. Bu arada ben Berlin'de doğumluydum. Bunu da söylemiş olayım. Bu ön yargılar orada da var. Şu anda da Berlin'de bir uzay şirketinde uydu sistemleri proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Uyduları elektrikli iki sistemde üretiyor. Ve ben hem çalışıyorum hem de doktoramı yapıyorum. Ve danışman hocamın geçen ay Viyana'da bir eğitimi vardı. Bu eğitime ben de katıldım. Ve Viyana'da öğlen arası hocamla sohbet ederken aklıma beni gülümseten bir lise anım geldi. Bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Benim okuduğum lisede 12. sınıfa kadar bulunuluyor ve 11. ve 12. sınıf içinde ağırlık dersleri seçiyorsunuz. Bazı dersleri eleyebiliyorsunuz. Buradaki amaç sizi bir sonraki eğitim hayatınız için yine bir hazırlamak. Ve ben bu iki ders için tabii ki de iki en sevdiğim alanı seçtim. Sanat ve fizik. Resim yapmayı çok seviyorum. Fizik açıklamama gerek yok sanırım. Ve bir sanat dersiyle yaklaşık 11 yıl öncesi Viyana'ya bir kurs seyahati yaptık. Lise son sınıftayız ve haliyle gündemde olan en sıcak konulardan biri hangi üniversiteye gideceğimiz. Ve benim için uzay sektöründe çalışmak aslında çocukluk hayalinden de öte bir şeydi. Çünkü çok garip bir şekilde ben çocukluğumdan beri bu alanda çalışacağımı biliyordum. Nedenini sormayın, ben de bilmiyorum. Buna rağmen arkadaşımla konuşurken şöyle bir cümle kurdum. Havacılık ve uzay mühendisliğini okumak için kesin çok zeki olmak lazım. Ben kesin başaramam. Neyse ki bu kaygılarıma yenik düşmeyip Berlin Teknik Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudum. Hem lisansını hem de yüksek lisansını yaptım. Bilmediklerimizden tabii ki de en çok korkuyoruz. Ve ben o dönemler henüz kendi potansiyelimi bilmiyordum. Benim çevrem henüz uzay sektörünü tanımıyordu. Ve benim çevremden gelen o olumsuz yorumlarda gururla alkışlayan ellere evrildi. Bu da şu anlama geliyor. Siz yürümeniz gereken yolda yürürken sadece kendi farkındalığınızı yükseltmiyorsunuz. Aynı zamanda belki de hiç farkında olmadan çevrenizdeki farkındalığı da çok büyük bir şekilde etkiliyorsunuz. Ve bu etkilere çok ihtiyacımız var. Çünkü teknoloji, uzay sektörü bunlar hızla büyüyen alanlar ve hatta daha hızlı büyümeye devam edecekler. Sizinle şöyle kısaca bir uzay sektörünün büyüklüğüne bakmak istiyorum. Buradaki gördüğünüz veriler 3 veya 4 kaynaktan oluşturduğum ortalamalar. 2021 yılında uzay sektörünün büyüklüğü 400 milyar dolar olarak belirlendi ve sadece bir yıl içerisinde %5 artış görerek 2030 yılı için yani sadece 8 yıl içerisinde bunun 2 katından daha fazla büyümesi bekleniyor uzay sektörü. 2050 yılında da 2,7 trilyon dolar büyüklüğünde bir uzay sektörü öngörülüyor. Sayılara çok takılmanızı istemiyorum çünkü bu öngörüler çok farklı faktörlere bağlı. Ama bu sayıların bize gösterdiği bir şey var, o da uzay sektörünün çok hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Bazılarımızı teknolojinin bu kadar hızlı gelişiyor olması korkutabiliyor. Ben teknolojiden korkmuyorum. Aksine bir mühendis olarak heyecanlanıyorum buradaki gelişmelerden dolayı. Teknolojiden pek korkutmuyor ama beni korkutan bu teknolojiler bu kadar hızlı ilerlerken bizim hala dünya üzerinde aynı hataları tekrarlıyor olmamız. Bizim hala bu hatalardan ders çıkarıyor olmamamız. 2018 yılında arkadaşım Halil Baş, Stellar'le
herkes için astronomi altında bir eğitim platformu. Ve Seray'la birlikte biz Türkiye'nin ilk ve tek dijital astronomi kütüphanesini oluşturduk. Hem online hem de yüz yüze eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle birlikte bugüne kadar 20.000'den fazla çocuğa, gence ve eğitmene ulaşma fırsatımız oldu. Ben 4 yıl önce gönüllü olarak başladım. İçerik ekibinde başladım. O zamanlar oluşturduğumuz astronomi içeriklerini ben Türkçeden İngilizceye çeviriyordum ve bunları uluslararası platformda herkese erişebilir diyordu. Şu an koordinatörüm ve zaman zaman uzay teknolojileri hakkında eğitim veriyorum. Arkadaki gördüğünüz bizim ekip ve Lavinia bizim ekibin en küçük üyesi ve bizi her zaman en çok heyecanlandıran. Fark etmişsinizdir belki, bizim ekip ve community'de bizim çoğu kız çocuklarından ve kadınlardan oluşuyor. Bu beni özellikle çok mutlu ediyor. Çünkü ben artık uzay mühendisi, ilk defa kadın uzay mühendisi görüyorum cümlesinden çok sıkıldım. Ve diliyorum ki gelecekte bu sektörde o kadar çok kız çocuğu ve kadın olsun ki artık bu cümleyi düşünmeyelim bile. Sosyal medyayı ben de kullanıyorum. Hem gündelik hayatımdan paylaşımlar yapıyorum, hem de uzay sektörüyle alakalı paylaşımlarda bulunuyorum. Almanya'da yaşadığımı söylemiştim size. Ama bana en çok Türkiye'den gençler ulaşıyor. Ve Türkiye'de uzaya karşı müthiş bir ilgi var. Ve ben Türkiye'deki gençlerde çok büyük bir potansiyel görüyorum bu alanda. Ve dedim ki madem bu kadar Türkiye'de uzaya ilgi duyan genç insan var, neden bir araya gelmeyelim? Arkamda gördüğünüz gibi ilk toplantımızı Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak yaptık. Düzenli bir şekilde webinarlar yapıyoruz. Uzay sektöründeki farklı konularla alakalı. Bunun amacı bizim bir araya gelip birbirimizden öğrenebilmemiz ve birlikte hayal kurabilmemiz. Çünkü biz birlikte olduğumuzda daha güzel şeyler başarıyoruz. Ve bugün hayal kurabilmenin ne kadar önemli olduğunu birçok kez duydum. Picasso'nun da dediği gibi hayal edebildiğimiz her şey çünkü gerçektir. Ve bunun en güzel örneklerinden biri de benim için, belki aranızda tanıyanlar vardır, Jules Verne'in yazdığı bir kitap. Bu kitapta Jules Verne insanların Ay'a çıkışını anlatıyor. Ve bu kitap 1865 yılında yazılıyor. Yani henüz uzay sektörü daha hiç konu değilken. 1969 yılında ilk insanlar Ay'a çıkıyor. Benim için bu şu demek, bizim bugün belki bilim kurulu olarak adlandırdığımız şeyler, bugün bir sayı verileri ve göz önünde bulundurarak bunların gerçek olması sadece belli bir zamana bakıyor. Ve ben bunun 100 yılda ihtiyacda olmayacağını düşünüyorum. Ve uzay sektörü artık sadece devletlerin yönettiği ya da devletlerin sorumluluğu altında olan bir sektör değil. Hepimiz takip ediyoruz. Özel sektör çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ve dünyanın her yerinde oluyor. Çünkü biliyorum özel sektör, uzay deyince ilk akıllara gelen tabii ki de Elon Musk. Ama özel sektör sadece SpaceX'ten ibaret değil. Dünyada ve Türkiye'de bu alanda çok güzel gelişmeler takip ediyoruz. Özellikle de bizim için artık uzay çok da uzak bir yer değil. Çünkü bizim artık Türk bir astronotumuz var. Alper Gezer Avcı. Ve ben geleceğin dediğim gibi güzel bir gelecek oluşturmak her birimizin elinde. Ve her birimizin sorumluluğu altında. Ve zaten gökyüzü ve ötesi, uzay bizim en temel vizyonumuzda var. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, istikbal göklerdedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.